Dünyanın en büyük pazarlama sırrı belki de bir bardak şekerli suyun içinde saklı. 80'li yıllarda milyonlarca insana gözü kapalı bir test yapıldı ve sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. İnsanların ezici çoğunluğu Pepsi'nin tadının çok daha iyi olduğunu söylüyordu. Ama garip bir şey oldu. Deney bittikten sonra o insanların neredeyse tamamı gidip tadını daha az sevdikleri o içeceği yani Coca-Cola'yı aldılar. İnsanlar neden daha lezzetli olanı biliyorken ısrarla diğerini seçer? Peki milyonlarca insan neden kendi duyularına ihanet ediyor? Belki de mesele hiçbir zaman o içeceğin tadı değildi. Belki de biz bir sıvıyı değil, zihnimize çoktan hükmetmiş devasa bir sistemi satın alıyoruz. Damak tadımız aslında o kadar da yanılmıyor. Ama karşısında dilden gelen sinyalleri bile susturabilen devasa bir mekanizma var. O kırmızı kutuyu her elimize aldığımızda farkında olmadan 100 yıllık planın son halkasını tamamlıyoruz. Özgürce seçim yaptığımızı sandığımız o an aslında laboratuvarda, savaş meydanlarında ve gizli kasalarda çoktan kurgulanmış bir senaryonun parçası. 1880'lerin Amerika'sında o dönem eczaneler bugün bildiğimiz steril dükkanlardan çok uzak, her biri aslında küçük bir deney laboratuvarı, raflar baş ağrısından yorgunluğa kadar her derde deva olan, içinde ne olduğu bilinmeyen o mucize ilaçlarla dolu. Modern tıbbın henüz uğramadığı bu dünyada insanlar eczacıların elinden çıkan o renkli şişelere umut bağlıyor. Tam o günlerde Atlanta'da bir dükkanın arka tarafında bir adam, John Pemberton, kendi pirinç kazanıyla yeni bir karışım hazırlıyor. Pemberton aslında büyük bir imparatorluk kurmanın peşinde değil. Tek derdi morfin bağımlılığından kurtulup kendi kronik ağrılarını dindirecek bir şurup bulmaktı. O gün o dükkandan içeri girenler için bu sadece sıradan bir eczacının yeni bir denemesiydi. Kimse o kazandan çıkan koyu renkli sıvının bir gün sınırları aşıp dünyanın en büyük alışkanlığına dönüşeceğini hayal bile edemezdi. Ağrılarını dindirmeyi başarsa da hastalığına yenik düşmüştü. 2300 dolara elindeki tüm hakları sattıktan sonra daha fazla dayanamayıp ölmüştü. Pemberton'un o kazandaki karışımı bir eczacıdan çok daha hırslı bir adamın eline geçti. Asa Candler. Candler bu koyu renkli sıvıya baktığında sadece bir ilaç görmüyordu. Her köşe başında insanların elinde olacak bir ihtiyaç görüyordu. Ama önünde devasa bir engel vardı. İnsanlar ne olduğunu bilmedikleri bu yeni ve tuhaf tada para vermek istemiyordu. Candler'ın bu duvarı yıkmak için kurduğu plan bugün bildiğimiz modern pazarlama tekniklerinin temelini attı. Plan aslında çok basitti. İnsanlara kolayı satmak yerine önce onlara bu tadı hediye etmek. Coca-Cola o yıllarda neredeyse para kazanmıyordu. Candler neredeyse milyonlarca bedava içecek dağıtıyordu. Birçok yatırımcı bunun bir delilik olduğunu düşünüyordu. Ama Candler başka bir şey görüyordu. Alışkanlık. 1887 yılından itibaren Amerika'nın dört bir yanına tarihin ilk bedava kuponları dağıtılmaya başlandı. Bu kağıt parçaları posta kutularına bırakılıyor. Gazetelerin arasına sıkıştırılıyor. Sokaklarda elden ele geziyordu. Üzerinde tek bir vaat vardı. Bu kuponla en yakın eczaneden bir şişe Coca-Cola alabilirsiniz. Rakamlar akıl almaz seviyedeydi. 1920 yılına gelindiğinde Amerika'da her 9 kişiden biri o şekerli ve asitli tadı hayatında ilk kez bu kuponlar sayesinde yani tamamen ücretsiz denemişti. Peki Candler her bardakta neden zarar etmeyi göze alıyordu? Çünkü onun asıl hedefi o gün para kazanmak değildi. O çok daha büyük bir yapıyı, bir alışkanlığı inşa ediyordu. Psikolojik katmanına baktığımızda bir şeyi bedava diye denediğimizde beynimizdeki ödül mekanizması çalışmaya başlar. O ferahlık hissini bir kere yaşadığınızda zihniniz o tadı ödül olarak kabul eder. İkinci seferde artık bedava olmasını beklemezsiniz. O hissi tekrar yaşamak için cebinizdeki parayı vermeye çoktan hazır olursunuz. Bu sadece bir ikram değil. Kusursuz bir sistem tasarımıydı. Candler bu kuponlarla insanları o dönemin sosyal merkezleri olan eczanelerdeki soda makinalarına yönlendirdi. Coca-Cola artık bir şişenin içindeki sıvı değil, insanların arkadaşlarıyla buluştuğu, sohbet ettiği ve serinlediği o ritüelin adı olmaya başladı. Candler kolayı satmaya çalışmadı. Onu insanların günlük hayatına, rutinlerine ve kutlamalarına sızdırdı. Bedava verilen o ilk bardak aslında dünyanın en büyük imparatorluğuna giden yolda milyonlarca insanın hayatına atılmış ilk ve en güçlü imzaydı. Peki neden daha lezzetli olduğunu bildiğimiz halde elimiz yine o kırmızı kutuya gidiyor? Cevap dilde değil, beynimizin en ilkel çalışma prensiplerinde saklı. İnsan zihni tuhaf bir şekilde çalışır. Bir şeyi ne kadar çok sık görürsek ona o kadar güvenmeye başlarız. Psikolojide buna maruz kalma etkisi deniyor. Beynimiz defalarca görmeye başladığı nesneyi artık bir yabancı olarak değil, güvenli ve tanıdık bir dost olarak kodlar. Bir sokakta yürüdüğümüzde
yürüdüğünüzü düşünün. 10 bakkalın 9'unda aynı kırmızı logo var. Bir süre sonra o logo artık bir marka değil, mahallenin bir parçası gibi görünmeye başlar. Coca-Cola bu psikolojik açığı çok erken fark etti. O kıpkırmızı logoyu, kendine has kavisli şişeyi ve o meşhur yazı tipini dünyanın her yerine, her sokağa, her bakkal camına, her tabelaya adeta bir halı gibi serdiler. Amaç sadece buradayız demek değildi. Amaç o kırmızıyı her yerde görmenizi sağlayarak zihnimizde sarsılmaz bir tanıdıklık kalesi kurmaktı. Bir süre sonra market raflarında yüzlerce seçenek arasında beynimiz en lezzetli olanı değil, en çok gördüğü yani en güvenli bulduğu o tanıdık silüeti otomatik olarak seçmeye başladı. Yani o kutuyu elimize aldığımızda aslında mantıklı bir karar vermekten ziyade beynimizin 10 yıllardır maruz kaldığı o görsel kuşatmaya sessizce teslim oluyoruz. 1970'lerde pazarlama dünyasını sarsan o meşhur olay patlak verdiğinde aslında damak tadıyla ilgili herkesin bildiği şey bir anda alt üst oldu. Pepsi Challenge. Pepsi sokağın ortasında standlar kurdu ve insanlara etiketleri sökülmüş, markasız bir bardak kola uzattı. Deneyin kuralı basitti. İnsanlar sadece tadına bakacak ve hangisini daha çok beğendiklerini söyleyeceklerdi. Sonuçlar Coca-Cola için tam bir felaketti. Çünkü kör tadım yapan insanların büyük bir çoğunluğu hiç düşünmeden Pepsi'yi seçiyordu. Pepsi daha tatlıydı, daha ferahlatıcı bulunmuştu. Fakat asıl tuhaflık o masadan kalktıktan sonra başlıyordu. Tadına bakıp bu daha iyi diyen o kalabalıklar markete gittiğinde o deneyi sanki hiç yaşamamış gibi ellerini yine o kırmızı kutuya uzatıyorlardı. İşte bu noktada akıl almaz bir paradoks ortaya çıktı. Dil Pepsi'nin daha lezzetli olduğunu söylüyordu ama zihin Coca-Cola'yı satın alıyordu. İnsanlar neden kendi duyularının kararlarını değil de başka bir şeye itaat ediyordu? Bir içeceğin tadı onu tercih etmek için yeterli değil miydi? Bu soru pazarlama dünyasının bugüne kadar gördüğü en büyük boşluğu ortaya çıkardı. O gün pazarlama dünyası çok rahatsız edici bir gerçekle yüzleşti. İnsanlar her zaman en iyi tadı seçmiyordu. En tanıdık olanı seçiyordu. 2004 yılında bilim insanları bu gizemi çözmek için işi bir adım öteye taşıdı ve insanları bir MR cihazının içine soktular. Amaç o test yapılırken beynin içinde neler olduğunu saniye saniye görmekti. Deneyin ilk aşamasında insanlara marka belirtmeden kola içirildiğinde beynin sadece ödül ve tat merkezi yani dilden gelen basit sinyaller hareketlendi. İnsanlar o an sadece saf lezzete odaklanmıştı. Fakat işin rengi o kırmızı logo gösterildiğinde tamamen değişti. Gözler Coca-Cola logosu gördüğü anda beynin sadece tat alma bölgesi değil, hafıza ve duygu merkezleri de adeta havai fişek gösterisi gibi parlamaya başladı. Markanın adı duyulduğu anda beyin değişir. Dilin gönderdiği tat sinyallerini geri plana atar. Onun yerine yıllardır biriktirdiği anıları, reklamları ve duyguları öne çıkarır. İnsanlar o anda sadece bir sıvı tüketmiyorlardı. Çocukluklarını, bayram sofralarını, o meşhur reklam filmlerini yani hayatlarındaki tüm mutlu anları bir yudumda içiyorlardı. Bu araştırma pazarlama dünyasındaki en sarsıcı gerçeği kanıtladı. Biz sadece ağzımızla tatmıyoruz. Biz aslında hafızamızla tadıyoruz. Bir marka yeterince güçlüyse beynimizdeki biyolojik gerçekliği bile manipüle edip bize kendi gerçekliğini yaşatabiliyor. Coca-Cola sadece bir marka değil, tarihin en büyük illüzyonisti. Eğer kışın en soğuk gününde bile canımız bir bardak soğuk bir kola istiyorsa bu bir tesadüf değil. 1937 yıllarına kadar Noel Baba'nın sabit bir görüntüsü yoktu. Kimi zaman zayıf, kimi zaman korkutucu, çoğu zaman da yeşil veya kahverengi kıyafetli bir figürdü. Coca-Cola'nın kış satışları o dönem yerlerdeydi. Çünkü kimse kar yağarken soğuk bir içecek içmek istemiyordu. Şirket kışın o soğuk ve kasvetli havasını sıcak bir duyguyla değiştirmek zorundaydı. Ressam Haddon Sandblom'a gittiler ve ondan tek bir şey istediler. Noel Baba'yı evimizden biri gibi yap. Sandblom, Coca-Cola'nın o canlı kırmızısını Noel Baba'nın ceketine giydirdi. Ona bembeyaz bir sakal, tombul yanaklar ve eline bir şişe verdiler. Bu öyle bir görsel bombardımanıydı ki bir süre sonra dünya Noel Baba'yı başka türlü hayal edemez oldu. Bir içecek markası bir dinin ve kültürün en kutsal figürünü alıp kendi marka elçisine dönüştürmüştü. Artık kış demek aile demek, Noel demek. Aslında kırmızı yani Coca-Cola demek. Ama asıl derinlik barış zamanında değil, tarihin en karanlık döneminde, 2. Dünya Savaşı'nda oldu. 1941'de Amerika savaşa girdiğinde Coca-Cola'nın başındaki Robert Woodruff askeri dehasını konuşturdu. Şirket Amerika ordusuyla öyle bir anlaşma yaptı ki dünyanın neresinde olursa olsun
Her asker 5 sente Coca-Cola içebilecekti. Bu sadece lojistik bir başarı değildi. Şirket savaş hatlarının hemen gerisine tam 64 tane seyyar fabrika kurdu. Cephedeki asker için o şişe sadece bir içecek değildi. O evden gelen bir mektup gibiydi. O geride bıraktığı evinin, annesinin kurabiyesinin, sevgilisinin ve özlediği o güvenli Amerika rüyasının ta kendisiydi. Coca-Cola bir savaş sırasında lojistik bir parçası haline gelerek bir neslin zihnine özgürlüğün ve vatanın tadı olarak kazındı. Savaş bittiğinde Coca-Cola artık dokunulmazdı. Andy Warhol'un o meşhur tespiti aslında her şeyi özetliyor. Amerika'nın en muhteşem yanı en zengin tüketicinin en fakirle aynı şeyi alabiliyor olmasıdır. Televizyon izlerken Coca-Cola görebilirsiniz ve bilirsiniz ki başkan da o kolayı içiyor. Ve en önemlisi siz de aynı kolayı içiyorsunuz. Coca-Cola sınıfları yoktu. Onu bir ürün olmaktan çıkarıp modern dünyanın arka gürültüsü haline getirdi. O artık her yerdeydi. Filmlerde, tablolarda, kutlamalarda. Bir süre sonra insanlar onu sorgulamayı bıraktı. Çünkü bir şeyi her yerde ve her an görüyorsanız o artık bir seçim değil, bir doğa kanunu gibi algılanmaya başlar. Coca-Cola'nın her toplantıda tekrarlanan bir gizli anayasası var. Arzunun el mesafesinde olmak. Şirketin hedefi hiçbir zaman en sevilen olmak değildi. Asıl hedef en yakın olmaktı. Çünkü biliyorlardı ki insan susadığında beyni mantıklı bir analiz yapmaz. En hızlı ulaşabildiği seçeneğe yönelir. Bu yüzden Coca-Cola en büyük lojistik operasyona dönüştü. Pek çok kişi Coca-Cola'nın tek bir dev fabrikadan dünyaya yayıldığını sanır. Oysa gerçek tam tersi. Coca-Cola ana şurubu üretir ama geri kalan her şeyi yerel ortaklara bırakır. Dünyanın dört bir yanındaki yerel fabrikalarla öyle bir ağ kurdular ki bugün bir içecek değil aslında devasa bir imtiyaz sistemi satıyorlar. Bu sadece dünyanın en ücra kasabasındaki bakkal rafına kadar sızmayı başardılar. Dikkat ettiniz mi? Bazı restoranlara girdiğinizde sadece Coca-Cola vardır. Bu bir tesadüf değil. Çok sert bir stratejinin sonucudur. Sinema salonları, dev fast food zincirleri ve stadyumlarla yapılan milyon dolarlık anlaşmaların tek bir amacı var. Sizi seçeneksiz bırakmak. Bir menü sipariş ettiğinizde ya da bir film izlerken yanına alacağınız içecek için beyninizde bir karar verme süreci yaşanmaz. Seçim sizin adınıza çoktan yapılmıştır. Kırmızı buzdolapları, sokaktaki otomatlar sadece bir satış merkezleri değil, aynı zamanda bedava reklam panolarıdır. Dağıtım ağı o kadar güçlüdür ki, Kuzey Kutbu'ndan Afrika'nın en ücra köşelerine kadar temiz içme suyunun olmadığı yerlerde bile o kırmızı kapaklı şişeyi bulabilirsiniz. İşte sistemin gerçek başarısı burada yatıyor. Psikoloji sizi o içeceği istemeye hazırlıyor. Kültür onu ailenizin bir parçası yapar. Ama sistem tam da elinizi uzattığınız noktaya o şişeyi koyar. Siz özgürce seçtiğinizi sanırsınız. Oysa o şişe oraya konulmasaydı belki de o seçimi asla yapamayacaktınız. Coca-Cola'nın kurduğu bu devasa ağ ve psikolojik kale 1985 yılında hiç beklenmedik bir yerde bizzat şirketin kendi kararıyla yıkıldı. Hatırlayın, Pepsi Challenge'ında insanlar Pepsi'yi daha lezzetli buluyordu. Şirket yönetimi bu veriden korkmuştu ve 99 yıllık formülü değiştirip daha tatlı, daha modern bir tat yaratmaya karar verdi. New Coke. Laboratuvar sonuçları mükemmeldi. Binlerce kişi üzerinde yapılan testlerde New Coke hem eski kolayı hem de Pepsi'yi açık ara yenmişti. Mantıksal olarak her şey hazırdı ama şirketin hesaplamadığı bir şey vardı. İnsanlar o şişeyi sadece ağızlarıyla değil hafızalarıyla tadıyordu. New Coke piyasaya çıktığı an Amerika'da kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı. Telefon hatları kilitlendi. Binlerce protesto mektubu yağdı. İnsanlar sokaklarda eski tadı geri verin diye pankartlar açtı. Hatta bazıları evlerindeki bodrum katlarını eski Coca-Cola şişeleriyle doldurmaya başlamıştı. Garip olan şuydu. İnsanlar yeni tadın kötü olduğunu söylemiyordu. Onlar çocukluklarının, anılarının ve kimliklerinin bir parçası olan o dokunulmaz değerlerin ellerinden almasına isyan ediyordu. Bu tarihin en büyük pazarlama hatası olarak kayıtlara geçti. Coca-Cola kendi ürünlerinin sadece bir içecek olduğunu sanmıştı. Oysa kurdukları o devasa sistem ürünü bir içecek olmaktan çoktan çıkarıp bir aidiyet haline getirmişti. İnsanlar daha iyi bir tadı değil, kendilerine ait olan, tanıdık olan o eski hikayeyi geri istiyorlardı. Şirket 79 gün sonra geri adım attı. Ama ilginç bir şey oldu. Coca-Cola klasik formüle geri döndüğünde satışlar patladı. New Coke krizi aslında çok büyük bir gerçeği yüzümüze çarptı. Coca-Cola hiçbir zaman sadece bir içecek olmadı. O bir hatıraydı.
kalıcıydı. Bir alışkanlık ve bir kimlikti. İnsanlar o gün sadece bir şekerli suyun tadını kaybetmediler. Kendi geçmişlerinden bir parçanın koptuğunu hissettiler. İşte videonun başında sorduğumuz o sorunun cevabı burada saklı. Tadı daha lezzetli olsa bile bir başka markayı değil, onu seçiyoruz. Çünkü biz dilleriyle tat alan canlılar değiliz. Biz hikayeleriyle yaşayan canlılarız. Coca-Cola 140 yıldır bize dünyanın en uzun hikayesini anlatıyor. Biz o kapağı her açtığımızda aslında bir içeceği değil, o devasa hikayenin içindeki yerimizi satın alıyoruz. Belki de Coca-Cola'nın asıl başarısı rakiplerinden daha iyi bir içecek üretmesi değildi. Gerçek başarı bizim özgürce seçim yaptığımızı sandığımız o saniyelik anı tam 140 yıl öncesinden milim milim tasarlamış olmasındaydı. Bu usta bir illüzyonistin size istediğin kartı seç demesi gibi. Siz o an o desteden kendi isteğinizle bir kart seçtiğinizi sanırsınız. Ama o kart illüzyonistin sizin elinizde görmek istediği karttır. Şimdi o kırmızı kutuya tekrar bakın. Market rafına uzandığınızda o şişeyi gerçekten kendi isteğinizle mi alıyorsunuz? Yoksa sadece 10 yıllar önce önünüze döşenmiş görünmez rayların üzerinde mi ilerliyorsunuz? Belki de en büyük yanılgımız budur. Kendi hayatımızın kaptanı olduğumuzu sanırken aslında sadece başkaları tarafından çoktan yazılmış bir senaryonun en sadık oyuncularıyız.